Selam millet, HVP'ye hoş geldiniz diyeceğim ama aslında HVP'de değiliz şu anda. Baran Çırpıcı'nın Bahçeşehir tarafındaki, neresiydi burası? Isparta Kule. Isparta Kule'deki evindeyiz. Niye buradayız? Kim Philips Divan TV kullanmak ister serimizin ilk kullanıcısı Baran oldu. Bir haftadır, tam bir hafta oldu değil mi Baran? Evet, tam bir hafta. Bir haftadır televizyon Baran'da ve Baran bir haftadır televizyonu şu gördüğünüz konseptte kullanıyor. Şimdi sözü Baran'a bırakacağız ve Baran'ın niçin Divan TV, Philips Divan'ı deneyimlemek istediğini, bir haftalık deneyiminde neler yaşadığını, bize neler söyleyeceğini ondan dinleyeceğiz. Baran, top sende, ben şöyle geçiyorum. Sana bazı ufak tefek sorularım olacak Tabii sadece. ki. Öncelikle hoş geldiniz. Benim için de güzel bir deneyim oldu burada sizlerle beraber televizyonu deneyimlemek. Şeyi merak ediyorum Baran, önce oradan başlayalım. Niçin Divan'ı denemek istedin? Şöyle iki sebebi vardı aslında. Bir, Android TV deneyimi yaşamak istedim. Çünkü mevcut benim televizyonum Android TV şeklinde değildi, işletim sistemi değildi. İkincisi de tabii Philips'in gelenekselleşen bu Ambilight teknolojisini görmek ve onunla ilgili nasıl bir ambiyans yaratıyor, nasıl bir ortam yaratıyor onu görmek istedim. Bu sebeple de bu televizyonu tercih ettim. Süper. Benim evdeki fotoğraflardan anladığım kadarıyla işe Ambilight'le başlayacağım. Benim evdeki fotoğraflardan anladığım kadarıyla bir ufaklık var galiba evde değil mi? Kızım var. Evet, 9 yaşında bir kızım var. Maşallah. Ambilight'ın böyle ışık filan çıkartıyor olmasına nasıl bir tepki verdi? Hoşuna gitti burada farklı böyle ışıkların yanması, sönmesi, televizyon izlerken onun arka tarafında böyle hani televizyonun izlediğimiz şeyin aynı renklerde bir renk cümbüş oluşması onun da çok hoşuna gitti. Çok güzelmiş baba dedi özellikle. Sen Ambilight'le ilgili ne düşünüyorsun? Yani eminim daha önce teknoloji mağazalarında, marketlerde falan görmüşsündür. Tabii. Ambilight konusu aslında bizim, yani benim çevremde, arkadaşlarımda kullanılan bir teknoloji. Özellikle Ambilight'ın bu Hue marka, yani Hue teknolojisiyle farklı ampullerle bir ambiyans yaratması değişik bir şey. Onu da hani gelecek televizyonunda alır mıyım, nasıl yaparım diye bir aslında planlarım var. Nedir? İşte ampulleri, odadaki ampulleri de televizyondaki renklerle beraber koordine edip ondan sonrasında odada farklı bir işte renk cümbüşü ve ambiyans, hani o aslında izlediğiniz şeyin içerisine girme gibi bir olay yakalamak istiyorsun. Bu tabii film izleme tecrübesini daha ileri taşıyor. Yani bir atıyorum 4K bir film seyrederken hem çok kaliteli bir imaj alıyorsunuz. Aynı zamanda da etrafınızda o filmin içindeymiş gibi bir renk atmosferi yaratıyor. Onun dışında sadece tabii o değil. Başka atıyorum bir açtığınız şömine izlerken bile etrafta kızıl bir ortam yaratması. Bunlar tabii güzel hareketler evin içerisinde. Biz eve geldiğimizde Baran belgesel açıktı televizyonda. Doğru. Belgeselin açık olması tesadüfi bir şey mi? Yoksa bu Ambilight yüzünden belgesel izlemek falan biraz daha keyifli hale geldi, daha mı çok izler hale geldi? Tabii Nedir? Ambilight artı 4K, hani 4K belgesel kanalları özellikle oldukça keyif veriyor. Yani bir belgeseli normal atıyorum HD veya normal çözünürlükte seyretmek var. Bir de bunu 4K olarak ve paralelinde arka tarafta böyle hani o işte atıyorum özellikle bir deniz belgeseli açıktı. Hı hı. İşte mavilikleri arka tarafa verdiğiniz zaman daha böyle hoş bir ortam yakalıyorsun aslında. Bir işte zaten dinlendirici bir artısı var deniz belgesellerini bilirsiniz. O sebeple de o gayet keyif verici bir ortam yaratıyor. Birinci haftanın sonunda şey diyebiliyor musun Baran? Ambilight evet insanın televizyon izleme alışkanlıklarını etkileyen, değiştiren ya da alışkanlık yaratan bir teknoloji, faydalı bir teknoloji diyebiliyor musun? Böyle Keyifli desek aslında Keyifli, daha güzel çok olur. güzel, çok Keyif güzel. veren aslında gördüğünüz ekranın daha geniş alanda hissetmek ve o tarafta hani o belgeselin veya işte filmin içerisinde olduğunu hissetmek daha keyifli bir atmosfer yaratıyor. Yani Ambilight'ın zaten en güzel özelliği bu. Yani Ambilight'ta dediğim gibi desteklediğiniz zaman farklı teknolojilerle de daha da içine girme ve daha keyif alma ortamı sunuyor. Benim bildiğim kadarıyla senin bir de PlayStation'ın var. Doğru. PlayStation Oyunda Pro. oynadın. Oyun Doğru. oynarken de Ambilight'ı açık tuttun mu? Tabii açıktı Ambilight. hep Oyun, açıktı. oyunda da böyle bir şeyi göz doygunluğu anlamında bir şeyler yaşattı mı sana? Göz doygun tabii hani sadece normal şartlarda işte ışıkları kapatıp bir 4K oyun oynadığınız zaman sadece o televizyona odaklanıyorsunuz. Tabii bunda ışıkları kapattığınız zaman arka tarafta bir de farklı ışıklar. Atıyorum bir araba yarışı oynarken arkadaki ışıkları görmek, onun içinde olmak. Hani atıyorum bir kaza yaptınız, orada farklı renklerin birden gidip gelmesi yani oyunun içerisine daha fazla girmenizi ve daha konsantre olmanızı sağlıyor aslında. Çok güzel bir ortam yaratıyor size. Süper. Ben buradan Baran'ın bir haftalık Divan TV deneyiminde Ambilight'ı beğendiği anlamını çıkartıyorum. Ambilight keyifli. Bir merak vardı Ambilight'la ilgili. O merak
evet bu faydalı bir şeymiş, güzel bir şeymiş noktasına ulaştı diye anlıyorum. Doğru, Doğru anlıyorum doğru. sanırım. İkinci noktamız ise Android TV. Senin şu anda halihazırda kullandığın televizyonun anladığım kadarıyla Android TV özelliği yok. Yok, Android değil Sadece ama akıllı TV olarak aynen, var. smart. Şimdi burada bir akıllı Android TV'nin olduğu bir hafta boyunca. Tahmin ediyorum ki Android ekosistemine zaten alışıksındır. Doğru. Kullandığın başka cihazlardan. Televizyonda kullanmak Android'i nasıl bir his? Android şöyle aslında beklentim biraz daha düşüktü Android TV'lerde. Çünkü nedir? Android TV dediğiniz zaman içerisinde birazcık daha yavaş işte kanal geçişidir, menüler arasında dolaşırken biraz daha yavaş bir deneyim bekliyordum. Arada bir takılmalar hani olağan olarak görüyordum ama hani Philips daha farklı bir ortam oluşturmuş. Nedir? Sanki bir hızlı akan bir işletim sistemi var. Arkasında Android'in olanaklarında hani bir emülatör gibi sanki ayrı bir alanda konumlandırmış ve tüm bir uygulamalara girdiğiniz zaman hemen işte Android ortamına giriyorsun ama dışarıda bir kanal değişimi, menülerde gezerken bir farklı bir şey yapacağınız zaman, bir ayar değiştiğiniz zaman çok rahat bir şekilde hızlı bir şekilde geçebiliyorsun. Yani kumandadan verdiğiniz komutu çok hızlı bir şekilde algılıyor ve hızlıca o istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Takılmadır, böyle beklemedir, bu tip şeyleri açıkçası yaşamadım. O açıdan beklediğimden çok daha iyi bir tecrübe oldu diyebilirim benim için. Süper. O zaman şunu da söyleyebilirim. Baran televizyonda Android mantığına da ısınmış. Doğru. Yani- Doğru, beklediğim yani beklentilerin ötesine çıktığını görmüş. Ötesine çıktı. Evet. Süper. Çok güzel. Benim bu noktada sana sormak istediğim başka bir şey daha var. Baran ondan sonra videoyu ufak ufak kapatalım. Şimdi ben hep diyorum ki izliyor musun izlemiyor musun bilmiyorum. Bu cihaz bugünkü fiyatıyla, gerçi biz şu anda bu indirim haftasındayız falan ama onu saymıyorum. Reel fiyatıyla işte 4700-4900 arasında falan bir fiyatı var. Bu özellikleri barındırma açısından dünyada bir tek, sadece Türkiye'de dünyada bir tek diyorum. Şimdi ben biliyorum ki çok bahsetmedik ama sen de teknolojiyle iç içe bir insansın ve çok fazla teknoloji alışverişi yapıyorsun. Hatta şu anki işin de yine bir teknoloji şirketinde Doğru. filan. Sen bunu fiyat performans olarak değerlendirirsen 55 inçlik divanı nasıl yorumluyorsun? Komple bir televizyon olarak nasıl yorumluyorsun? Şöyle özellik olarak baktığınızda televizyon hani verdiğinizi alabiliyorsunuz. Yani 4K iyi bir görüntü verdiğiniz zaman gerçekten o 4K görüntünün karşılığını tam olarak alabiliyorsunuz. Yani bulunduğu segment açısından bakarsak eğer ve fiyat segment olarak bakarsak ve özelliklerine bakarsak fiyat performans olarak gayet iyi seviyede. Çünkü işte Dolby Vision teknolojisi mesela HDR10 Plus teknolojisi bu seviyedeki televizyonlarda genellikle yok. Eğer evinizde dediğim gibi 4K içeriği çok fazla seyredecekseniz ve beklentiniz yüksekse ve çok da yukarı çıkmayayım diyorsanız tercih edebileceğiniz bir televizyon diyebilirim. Anlıyorum. Fiyat performans olarak yukarılarda. Bu konuda seninle aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Çok teşekkürler Baran. Bir hafta boyunca yaşadığın deneyimleri bizimle paylaştın. Arkadaşlar Baran'ın Philips TV ile Divan TV ile 55 inçlik Divan TV ile deneyimleri böyle. Şimdi televizyonu buradan alacağız. Bir sonraki arkadaşa götürüp vereceğiz. O da bir hafta deneyimleyecek. O arkadaşın videosu da tahminen bir hafta sonra falan kanalda yayında olur. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.